Yani bugün Mali'yi anlamak istiyorsak işte Nijer'e bakmamız lazım, Burkina Faso'ya bakmamız lazım. Tabii Moritanya'ya bakmamız lazım, Senegal'dir, Gine'dir. Yani komşu ülkelerle beraber aynı zamanda tabii ki fil dişi gibi ülkeler de burada çok önemli. Mali'de yaşananları bugün sadece Mali'nin iç dinamikleriyle anlamaya çalışmak ve bunları sadece Mali'nin iç dinamikleriyle açıklamaya çalışmak yetersiz bırakır. Batı'nın argümanlarını destekleyen bir hikayenin oluşturulmaya yönelik ilk adımlarını belki ya da ortada atılmış adımlarını görüyoruz diyebilirim Mali'de. Bütün Mali'yi kontrol edecek bir canımdan bahsedebilir miyiz? Şimdi devletin ne kadar kurumsal kapasitesinin olduğunu tartışabileceğimiz bir ülke Mali. Mali'de son günlerde Cinim ve beraberindeki Azavat Kurtuluş Cephesi birçok eyalette saldırı başlattı. Bunun sonucunda Mali ordusu ve beraberindeki Rus birlikler geri çekilmek zorunda kaldı. Bugün Tunç hocamla beraberiz. Hocam sahadaki son durum nedir? Biz yıllardır belki 2012'den bu yana bu hem Azavat'ın hem Cinim'in saldırılarının arttığını görüyoruz. Ama son senelerde daha fazla bir artış var sanki bu saldırılarda ve genişliyorlar mı? Sahadaki son durumu özetleyebilir misiniz? Tabii direkt sahadaki son durumu özetlemeden önce aslında bence sahadaki aktörler kimler? Bir onları iyice özümsemek gerekiyor. Durumu daha iyi anlayabilmek adına. Tabii Mali çok son dönemde adından yoğunlukla bahsettiren Sahel'de bulunan ülkelerden bir tanesi. Tabii Mali'de şu an özellikle Goita'nın çok fazla öne çıktığını görebiliyoruz. Assimi Goita 2021'de bir darbeyle aslında askeri müdahaleyle Mali'de iş başına gelmişti. Tabii 2020'de de bir darbe olmuştu. Assimi Goita sonrasındaki darbeyle geldi. Ve bunun arkasından 2021 sonrasındaki süreçte Goita ile beraber Rusların çok daha yoğun bir şekilde bu coğrafyada, Mali'de özellikle angajmanını artırmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada en önemli aktör devlet ve devletin başında şu an Assimi Goita bulunuyor. Ruslar ve Afrikan Korps burada yine farklı bir aktör olarak bulunuyor ama iç dinamiklerdeki aktörlerden devam edecek olursak sen de ilk başta bahsetmiştin canım, en önemli unsurlardan bir tanesi bir tanesi bir terör örgütü, Selefi cihatçı grup aynı zamanda. El-Kaide'nin aslında bir uzantısı. Bu canım adına kullandığımız terör örgütü aslında 4 tane farklı alt unsurdan oluşuyor. İşte Ensar-ı-Din var bunun içerisinde. Ma'rubitun var aynı şekilde. Yine bununla beraber Katibe Masina dediğimiz bir farklı bir oluşum söz konusu. Tabii bunların içerisinde etnik unsurlar da var. Tuarekler var mesela ama her Tuarek canımın içerisinde yer almıyor. Tuarekler ülkenin özellikle kuzey kısmında yer alıyor. Hatta şöyle bir kabataslak hat çizecek olursak bu tabii ki Mali'nin toprak bütünlüğü net bir şekilde var ama burada Tuareg etnik grubunun daha fazla yaşamış olduğu yer özellikle şu bölge olarak karşımıza çıkıyor. Tabii canımın içerisinde buna yönelik destekçiler söz konusu. Ve baktığımızda burada canımın lideri İyad Aggali adında bir kişi. Şimdi Tuareg aynı zamanda kendisi ve burada canımın başında bulunuyor demiştim. Tabii bir diğer grup yine Katibe Masina adını verdikleri farklı bir yine cihatçı örgütlenme. Bunun yine başında da Mamadou Kufa var. Bu aslında daha fazla Burkina Faso sınırına yakın coğrafyada etkinliği olan bir örgütlenme ve dolayısıyla buralarda da özellikle saldırıları Burkina Faso'ya düzenleyen bir grup ama yine dediğim gibi burada daha çok yine Mali'nin özellikle daha güney kanadında etkisi olan bir grup. Şimdi diğer bir aktöre bakacak olursak burada Tuarekleri ez geçmemiz lazım. Ama Tuarekler burada etnik bir yapı olmakla beraber, etnik aktörler olmakla beraber Tuareklerin özellikle Kurtuluş Hareketi adına öne çıkan bir yapılanması söz konusu. Bunlar da Azavatlar. FLA olarak kısaltması söz konusu. Hatta şurada daha çok FLA'nın etkisinin olduğunu söylememiz mümkün. Tabii burada bu etnik hareketliliğin aslında sömürgecilik döneminden günümüze kadar bir özgürlük veya bağımsızlık hareketi amacı içerisinde olduğunu unutmamamız gerekiyor Salih. Çünkü burada sömürgecilik döneminin sonrasında da özellikle 1990'larda, 2012'de yine aynı şekilde devamlı olarak bir bağımsızlık argümanı üzerinden, söylemi üzerinden bu bölgede aslında kendi faaliyetlerini yürütmeye yönelik bir arayışı söz konusu. Tabii Tuarekler sadece Mali'de yaşamıyor. Tuarekler aslında çok bölgede geniş bir anlamda varlık gösteriyor. Mesela Cezayir'de hakeza Tuareklerin yine güney kısmında olduğunu görürüz. Tabii bizim haritamız tam hepsini kapsamıyor ama burada Libya'nın güney kısmında, Nijer'in aynı şekilde şu batı kısımlarında ciddi anlamda bulunan etnik unsurlar olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Tabii burada en son Mali ile Cezayir arasında yaşayan Tuarekler kısmında
ciddi bir problemli durumunda olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani onlara değineceğiz zaten ilerleyen süreçte ama aktörlerin nerede olduğunu, kim olduğunu vesaire anlamak bu süreçte oldukça önemli. Tabii 2015 yılında Cezayir, Azavat grubu ve Mali grubu arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Ve burada aslında görüşmeyle beraber bir anlaşma imzalandı diyebiliriz. Yani mutabık kılındı. Burada bir özelliklerinin olmasına yönelik mutabakat sağlandı Azavat grubuyla. Daha sonrasında bu süreç aslında tatlıya bağlanmış gibi göründü. Ama 2021'de Goita göreve geldi demiştim. İşte Ruslarla işbirliği arttı demiştim. Bundan sonraki süreçte özellikle 2023 yılı içerisinde o 2015 yılında imzalanan anlaşmanın bir noktada çok daha işlevini yitirmeye yönelik bir gidişata sebep olduğunu gördük. Çünkü Ruslarla beraber Mali hükümeti özellikle bir araya gelerek Mali'de özellikle kuzey bölgede yer alan Azavat güçlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Tabi burada Kidal en önemli bölge. Şimdi Kidal baktığımız zaman şimdi Bamako ülkenin başkenti. Kidal'la arasında yaklaşık 1500 kilometrelik bir mesafe var. Dolayısıyla baktığımızda şimdi devletin ne kadar kurumsal kapasitesinin olduğunu tartışabileceğimiz bir ülke Mali ve çok büyük bir yüz ölçümüne sahip. 1,2 milyon kilometre karelik bir yüz ölçümünden bahsediyoruz. Şimdi Mali'de güvenlik sorunlarının olması, terör sorunlarının olması, devletin yönetişim kapasitesinin ciddi anlamda aslında bütün her yerde eşit olarak hissedilememesi bir noktada terör örgütlerinin işine gelen bir durum ve bu terör örgütleri de bu süreci kendi çıkarları açısından sürekli olarak kullanan bir yapıdalar. Şimdi Kidal, Azavatların özellikle en çok önem vermiş olduğu yer. Ve burada işte senin asıl soruna gelecek olursak Mali'de son durum nedir demiştin. Tabii ben aralarda yeni aktörler de eklemleyeceğim buraya. Şimdi son duruma baktığımızda özellikle 25 Nisan'a bakmamız gerekiyor ve burada yine Kidal başta olmak üzere Gao'da, onun dışında Sevare'de, Bamako'da ve Kati'de buraya yönelik Canım'ın saldırıları oldu. Tabii bu saldırıları Canım tek başına yapmadı. Azavat güçleriyle beraber bir işbirliği olduğuna yönelik çok yoğun ifadeler var. Tabii sağdaki göstergelerde aslında bunları doğruluyor. Ama tabii bu 5 bölgenin her birisinde çok net, yoğun bir şekilde bir hegemonya inşa etme durumu söz konusu olmadı terör örgütünün. Şimdi Bamako haricinde özellikle Sevare'de, Gao'da, Kati'de bir geri çekilme durumu söz konusu oldu. Bamako hala bugün yoğun bir abluka altında. Bu ablukayı da ekstradan açmak gerekirse zaten açacağım. Ama tabii buradaki süreçte Kidal ele geçirildi ve Kidal'deki durum aslında bize şunu gösteriyor. FLA ile yani Azavat güçleriyle Canım arasında ortak bir operasyonun işareti de yapıldı gibi gözüküyor. Tabii baktığımız zaman buralarda Kidal çok önemli diyoruz ama Kidal tabii ki FLA tarafından oldukça önemli bir yer olmakla beraber Kati'yi buradan gözden kaçırmamamız gerekiyor. Kati dediğimiz coğrafya aslında Bamako'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir coğrafya. Şimdi devlet görevlilerinin daha yoğun yaşamış olduğu bir coğrafya burası. Askeri anlamda üst düzey bürokratların, askeri yetkililerin yaşamış olduğu bir coğrafya. Şimdi Kati dolayısıyla Bamako'ya hem yakın hem de üst düzey yetkilileri ciddi anlamda bünyesinde barındıran, içinde barındıran bir şehir. Ve bu şehire baktığımızda ciddi ve yoğun bir saldırının gerçekleşmesinin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Ama bu kadar üst düzey kişilerin yaşamış olduğu, elitlerin yaşamış olduğu bir coğrafyaya bir terör örgütünün ya da bir ayrılıkçı hareketin, Azavat grubunun bu kadar organize bir şekilde gelip saldırı yapması ve buralarda ciddi tehdit oluşturması, ciddi tehditin ötesinde burada Savunma Bakanı'nın evi bombalandı. Ailesiyle beraber Savunma Bakanı öldürüldü. İstihbarat Başkanı yaralandı. Genelkurmay Başkanı'nın yine aynı şekilde çok ağır şekilde yaralandığına dair iddialar var ama ben bunu net bir şekilde doğrulayamadım. Elimizde görüntüler de tabii ki yani servis edilmediği için hani sosyal medyada açık istihbarat kaynaklarından bakarak ilerliyoruz. Bunlara teyit gerekiyor. Özellikle Genelkurmay konusunda. Ama dün yeni bir Genelkurmay Başkanı atadı Goita. Hatta bundan 2-3 gün önce de kendisini yeni Savunma Bakanı olarak da atamış olduğunu biliyoruz. Tabi burada en önemli hususlardan bir tanesi Canım'la FLA arasındaki işbirliği. Şimdi burada FLA ile beraber yine ben şuraya da ortaya Canım'ı koyayım. FLA ile Canım bugünkü süreçte aslında işbirliği yapıyor görüntüsü söz konusu olsa da Salih geçmişte bu iki grup, iki aktör diyelim.
çatışan gruplar olarak da aslında kendisini göstermişti. Yani pragmatik, faydacı bir işbirliğinden bahsedebiliriz bu noktada. FLA'nın amacı kendilerinin özellikle Mali'nin kuzeyinde, hatta bölgede bulunan o diğer ülkelerde de Cezayir'de, Libya'da, Mali'de, Nijer'de yine kendi etnik yapılarına ilişkin bir yönetim anlayışlarının yine kendisini belirleyeceği yapı kurmaya ilişkin bir durumları söz konusu. Yani burada ideolojiden ziyade etnik bir ayrımcılık aslında. Ayrım söz konusu diyebilirim. Dolayısıyla burada şunu da söylüyorlar Cenim'le FLA. Biz bir işbirliği anlaşması konusunda hani mutabakata varıp da çok net bir işbirliği yapıyoruz demiyorlar. Ama bunu sahada çok net bir şekilde ifade ettikleri bir süreci de aslında görüyoruz. Geçmişte o yaşanan çatışmalar bağlamında da kendilerinin arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalamış olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu saldırmazlık anlaşması da aslında üstü örtülü bir sen bana dokunma, ben sana dokunmayayım. Herkesin kendi amacı var ama ortak bir düşmanımız var tırnak içerisinde, bunu söylemek gerekiyor. Bu düşmana karşı da beraber hareket edelim gibi bir yaklaşım karşımıza çıkıyor. Tabii geçtiğimiz cumaydı yanlış hatırlamıyorsam burada Azavat sözcüsü bir açıklama yaptı ve burada taktiksel bir ortaklıktan bahsetti. Bu taktiksel ortaklık konusunda aslında operasyonel de bir ortaklığın olduğunun işaretini biz görmüş olduk. Özellikle bu coğrafyada. Tabii az önce söyledim mi hatırlamıyorum ama şimdi her Tuareg etnik yapısını Cenim'in içerisinde de FLA'nın içerisinde değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü Tuareglerin aynı zamanda hükümet yapılarının içerisinde de özellikle Mali'de Goita'nın yanında da hatta daha çok Gao'da yer almış olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunların daha çok kendilerine Gatia dediklerini söylememiz gerekiyor. Yani burada Tuareglerin hepsi ayrılıkçı değil. Bunların içerisinde devletle beraber çalışan, devlete daha yakın olan unsurların olduğunu da ifade etmemize fayda var. Dolayısıyla çok iç içe geçmiş bir Cenim ve FLA yapısı aslında bulunmasa da bugün burada yine karşımızda farklı bir yer olarak yine Tesalit'in çıkması söz konusu. Burada diğer önemli noktalardan bir tanesi Tesalit. Cenim tarafından ele geçirildiği söylenen bir nokta ama buna yönelik bir yalanlama yok ve bununla beraber daha çok öne çıkan Tesalit'in ele geçirildiğini gösteren bir durum da çok fazla ifade edilmedi ama böyle bir durum, konu gündeme de çok yoğun bir şekilde geldi. Dolayısıyla burada Bamako'nun abluka altına alınmış olduğunu biliyoruz. Şimdi Bamako'nun abluka altına alınması demek aslında bir noktada devletin işleyen yapısını özellikle zayıflatmaya yönelik, hatta mümkünse çökme eşiğine getirmeye yönelik bir arayış. Şimdi terör örgütünün bu anlamda Mali'de yapmaya çalıştığı şey nedir diye belki bakmak gerekiyor. Bütün Mali'yi kontrol edecek bir Cenim'den bahsedebilir miyiz diye soracak olursak, burada 1.2 milyon kilometre karelik alanı sadece Cenim'in içerisindeki unsurların kontrol etmesi mümkün olur mu? Ya da Cenim'in aynı zamanda burada ilerleyen süreçte FLA'nın burada bir aktör olduğunu biliyoruz. Azavatların yaşadığı bölgede etki ve burada yönetim kapasitesinin, kabiliyetinin olduğu mümkün hale gelir mi? Bunlar ciddi sorunlar. Dolayısıyla benim buradaki görüşüm özellikle Cenim'in burada Mali'yi yönetebilecek bir yönetişim kapasitesinin olmadığına yönelik. Ama burada terör örgütleri bağlamında genel bir değerlendirme yapacak olursak da Cenim'in buradaki amacının ilk aşamada bölgede ciddi anlamda istikrarsızlıklar çıkarmak ve bu istikrarsızlıklar sonuçta Mali'de çeşitli maden sahaları var. Ve bu maden sahalarının özellikle yine kuzeyde olduğunu biliyoruz. Farklı bölgelerde de yine olduğunu biliyoruz ama bu maden sahalarında yine kendilerine ekonomik çıkar alanı elde edebilecekleri bir alan oluşturmaya yönelik gidişat da söz konusu. Ve burada aslında terör örgütünün sınırları da ciddi anlamda koruyamayan bir askeri organizasyon olarak hani ülkenin resmi ordusunu da zayıflatmaya yönelik bir girişim içerisinde olduğunu da görmemiz gerekiyor. Bamako dediğimiz yer ülkenin güneyinde ve burada çok farklı bir işte Bambaralar yaşıyor. Daha çok etkililer. Burada Tuaregler yaşıyor. Yine farklı işte Fulanilerin yaşamış olduğu bölgeler var. Buralarda farklı etnik grupların olduğunu, farklı etnik gruplarla beraber daha yoğun kabile sistemlerinin de olduğunu unutmamak gerekiyor. Farklı bölgelerde aynı şekilde farklı maden kaynakları, enerji kaynaklarının da olduğunu unutmamak lazım. Şimdi burada daha çok gördüğümüz üzere altınlar Ruslar ve Kanadalı şirketler tarafından aslında çıkarılıyor ve bir noktada Ruslar dediğimizde Goita'nın yani Mali hükümetinin de yoğun bir şekilde burada faaliyet gösterebileceği,
Ruslar üzerinden de tırnak içerisinde söyleyeceğim bunu. Burada bir hakimiyet göstergesi yapabilme durumunun da aslında karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii bu durum terör örgütünü rahatsız eder. Çünkü terör örgütünün aslında unsurları bir noktada elinde tuttuğu bölgelerdeki yerel toplum tarafından da desteğine dayanıyor. Ve bu yerel toplum bir noktada o toprakların sahipleri, aslında orada yaşayan insanlar. Abluka konusuna geri dönecek olursak bir noktada da burada dezenformasyonun da çok yoğun olduğu bir süreci görüyoruz. Ve bu dezenformasyonla beraber algı savaşlarının ya da psikolojik savaşın da bir noktada çok daha yoğun bir şekilde kendisini gösterdiği görülüyor. Ama burada tabii ki bu algı savaşlarının nasıl yapıldığına gelecek olursak, mesela geçenlerde Afrikan Korps 800 adet yakıt tankının Bamako'ya yönelik hareket ettiğini gösteren görüntüler paylaştı. Tabii bu doğru mu, yanlış mı, gerçek mi, değil mi veya gerçekten Bamako mu yoksa başka bir yer mi? Buna yönelik net bir ifade kullanmamız söz konusu değil. Yani çorak arazinin ortasında ilerleyen bir kamyonet grubu, tanker grubu gördük ve bunların nereye gittiğini, nereye ulaştığını, hangi günlerde bu görüntülerin çekildiğini aslında bilmiyoruz. Benzer şekilde Cünim'de işte o konvoylara saldırdığı görüntüleri yayınlayıp duruyor yani bugünlerde. Doğru. Yani burada bir noktada aslında herkes sosyal medyanın gücünü de kullanmaya çalışarak hareket etmeye çalışıyor. Kendi gücünü doğru ya da yanlış algıları yönetme üzerinden de devam ettirmeye çalışan bir süreç işlettiğini görebiliyoruz. Yani bir de burada DH unsuru var. Onu da unutmamamız lazım. Yani DH unsuruna baktığımızda özellikle DAEŞ diyelim. Bu bölgede tabii çok fazla DAEŞ bölgesi hem Nijer sınırına yakın hem Mali'nin özellikle doğu kısmında Menaka bölgesinde kendisini gösteriyor. O 25 Nisan'da başlayan bir saldırı süreci var demiştim ya Salih. Bunun hemen akabinde arkasındaki izleyen 2 günde DH unsurları hareketlenmeye başladı. Ama bu hareketlilik yine burada Menaka bölgesinde kendisini gösterdi demiştim. Menaka'yı da burada işaretleyecek olursak, Menaka bölgesinin özellikle şehrinin merkezine yönelik hem Mali askerlerinin hem de Rus kuvvetlerinin ciddi anlamda bir yoğun saldırıya başladığını ve bu bölgeden hemen DH unsurlarının da yine geri çekilmiş olduğunu görebiliyoruz. Yani DH bu anlamda bir harekete geçmiş olsa da daha sonraki süreçte hızlı bir şekilde burada etkin olamadı ve geriye çekildi. Dolayısıyla burada şehir merkezi ele geçirildikten sonra DH geri adım atmaya başladı ve yine bunlarla beraber son günlerde özellikle Türkiye'nin de adının yavaş yavaş daha fazla kullanılmaya başlandığı, çeşitli bildirilerde isminin geçmiş olduğunu da görmemiz söz konusu. Şimdi yine önemli bilgilerden bir tanesi, Türkiye Mali'ye özellikle bu mevcut süreç içerisinde Afrika politikasının bir gereği olarak ne iç işlerine karışma noktasında ne de bu ülkedeki işte az önce söyledim Ruslar ve Kanadalılar zaten buradaki altın madenlerini işletiyor. Türkiye'nin burada herhangi bir yani tırnak içerisinde ne neokolonyal ne eski tabiriyle işte sömürgeciliğe dayalı bir anlayışı söz konusu hiçbir zaman olmadı. Ve bununla beraber Türkiye'nin özellikle ekonomik anlamda yatırımları da çok fazla şekilde hem Mali'de hem bölgedeki diğer ülkelerde işte Cezayir'de, Nijer'de ve diğer Senegal'de hakeza baktığımızda yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor. Bununla beraber Türkiye'nin kazan kazan anlayışı çerçevesinde de burada ülkelerin bağımsızlıklarına, egemenliklerine, ayrılıkçı hareketlerin karşısında burada merkezi hükümetleri destekleyen bir çizgide olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve bu ülkelerin aslında bir noktada güvenlik kapasitesini inşa etmesi açısından da Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ürünleriyle çok ciddi bir şekilde Afrika ülkeleriyle işbirliği yapmış olduğunu da görüyoruz. Ve bu savunma sanayi ürünleri işte dronlar açısından belki bu noktada karşımıza çıkıyor ve FLA'nın, CAN'ın, Türkiye'nin isimlerini bu anlamda yaptıkları bildirilerde geçirmesi bir noktada daha anlaşılır hale geliyor. Çünkü baktığımda ben sahayı işte uzun yıllardır takip ettiğimiz bir coğrafya. Tabii bu sahada benim anlayabildiğim El-Kaide unsurlarının veya FLA'nın ya da CAN'ın işte bugün hem Mali ordusuyla hem de Rus özel askeri şirketi olsun geçmişte Wagner'le ya da bugün işte Afrikan Korps'la rahat bir şekilde mücadele edebilecek olma durumları söz konusu aslında. Çünkü karadan bir operasyon hakimiyeti var, vurkaç taktiği var, işte motorla hızlı bir şekilde saldırı yapıp kaçabilme durumları söz konusu. Kendi güçlü oldukları alanlar var. Dolayısıyla Türkiye'nin burada özellikle dronlar üzerinden oyun değiştirici rolünün ne kadar etkili olduğunu farklı coğrafyalarda da gördük. İşte Suriye'de gördük, terörle mücadele alanında gördük, Azerbaycan'da gördük, Libya'da gördük,
Somali'de gördük. İşte bugün Mali'de de bunun çok ciddi şekilde etki oluşturabilme kapasitesi var. Yani baktığımız zaman Mali'de özellikle Azavat bildirisinde gördüğümüz ifadelerde Türkiye'nin Mali'deki hükümetle ilişkilerini gözden geçirmeye yönelik bir süreç başlatması gerektiğine yönelik bir ifade kullanıldı. Bu Türkiye'ye üstü örtülü bir anlamda mesaj veriliyor ve Türkiye'nin özellikle burada o sahada oyun değiştirebilecek en önemli, en etkili aracının da yine Mali'de hükümetin elinde olduğu biliniyor. Sonuçta bu dronları Türkiye kullanmıyor. Bir ticaret ilişkisi kapsamında bakacak olursak bütün olaya, Türkiye burada bu ürünü verdikten sonra bunun komutası, işte keşif, gözetleme, istihbarat sürecinde devletin kapasitesini arttırmak açısından Mali hükümetine ait oluyor. Ama müdahale edilmemesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bir mesaj gönderilmiş olduğunu da anlayabiliyoruz bu süreçte. Yani burada hem canım için hem de Azavatlar için en korkutucu durum dronların sahada etkili bir şekilde kullanılmaya başlanması diyebilirim Salih. Ve dronlar hava unsurları oldukları için, hava gücünü aslında temsil ettikleri için burada ne El-Kaide unsurlarının, canımın ne de FELA'nın burada havadan gelen saldırılar karşısında korunabilecekleri ya da buna karşı koyabilecekleri ellerinde bir kapasite söz konusu değil. Ya da varsa da şu ana kadar biz görmedik bunu, sahada hiçbir şekilde görmedik. Ama dronlar devreye girdikleri zaman donup kalabilecek olduklarını da görebileceğimiz bir süreç aslında kendisini gösteriyor. Hocam bugün 7 Mayıs. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune da Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Muhtemelen konulardan biri de Mali olacak. Evet. Mali üzerine ne konuşulabilir? Hem Cezayir'in hem bölgedeki diğer ülkelerin Mali meselesindeki rolü veya politikası nasıl şekilleniyor? Tabii Cezayir Türkiye açısından çok kritik, çok stratejik önemi yüksek. Stratejik önemini, kritik olmasını kenara bırakalım. Kültürel ve tarihsel anlamda çok kıymetli olan bir ülke. Aradaki ilişkiler, stratejik ilişkiler boyutunda işte bugün itibariyle benim beklentimi soracak olursan Türkiye ile Cezayir arasında çok etkili birkaç anlaşmanın imzalanması söz konusu olabilecek diye bekliyorum. Yani bunu sadece askeri güvenlik işbirliği olarak okumak doğru olmaz. Enerji konusundan tutalım, tarım konusuna kadar yoğun bir faaliyet alanı ilerletilebilecek, ortaklık ilerletilecek bir sürecinde belki başlayacağı bir gün olarak bunu göreceğiz. Tabii Cezayir dediğimiz zaman işte az önce söyledim. Burada Tuareglerin de yaşamış olduğunu unutmamamız lazım. Tabii Tuareglerle beraber yine burada karşımıza Mali-Cezayir arasındaki ilişkilerde zaman zaman çeşitli gerilimlerin yaşanmış olduğunu da yine hatırlatmamızda fayda var. Dolayısıyla burada Mali'de yaşananları bugün sadece Mali'nin iç dinamikleriyle anlamaya çalışmak ve bunları sadece Mali'nin iç dinamikleriyle açıklamaya çalışmak yetersiz bırakır çalışmayı, analizi veya buradaki süreci tam olarak anlamamızı mümkün kılmaz. Dolayısıyla yani bugün Mali'yi anlamak istiyorsak işte Nijer'e bakmamız lazım, Burkina Faso'ya bakmamız lazım. Tabii Moritanya'ya bakmamız lazım, Senegal'dir, Gine'dir. Yani komşu ülkelerle beraber aynı zamanda tabii ki fil dişi gibi ülkeler de burada çok önemli. Ama işte Cezayir olsun, yine bu anlamda Nijer, Mali, Cezayir ve Libya'da bulunan Tuareglerin etki alanları olsun. Ve Mali'ye sınırı olmasa da burada işte Fas'ın olduğunu unutmayalım. Fas'ın aynı zamanda burada yine ayrılıkçı bir bölge olan işte Batı Sahra dediğimiz kısmı var. Bu Batı Sahra zaten özellikle Sahel coğrafyasında ciddi anlamda bir problemli aslında dosya olarak bulunuyor. Batı'nın özellikle. Burada mevcut süreç içerisinde sahada güç kaybetmesi bağlamında söz konusu olan işte Fransa'yı hatırlayalım. Ya da ABD'nin yine Nijer'deki Agadez üssünden insansız hava aracı drone üssünden çıkmasını hatırlayalım. Yani bölgedeki ciddi anlamda güvenlik politikalarının sekteye uğradığı bir batı söz konusu. Mali'de Rusların Afrikan Korps üzerinden, yine Fransa vardı burada unutmayalım. ABD vardı bölgede unutmayalım. Çin hakeza burada olan aktörlerden bir tanesi. Tabii Türkiye bu noktada önemli aktörlerden bir tanesi. Tabii Çin'in buradaki yaklaşımı çok daha farklı. Çin kendi gündeminde, ekonomik çıkarları temelinde bir politika izliyor. Ruslar hakeza yine kendi çıkarları temelinde, güvenlik şirketleri üzerinden, madenler üzerinden, enerji politikası üzerinden yine bir politika izliyor. Ama bunun arka planında bir noktada da şimdi Fransızlara gelmek gerekiyor. Fransa buradan kovuldu diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi bu kovulma öyle basit bir kovulma değil. Yani uzun yıllardır sömürgecilik geçmişinin bulunduğu bir ülkeyi siz o coğrafyadan çıkarıyorsunuz. Hatta o ülkeye bir Fransız vatandaşının bile girmesini engellediğiniz bir süreç var. Yani baktığımız zaman Mali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da. Şimdi bunun bir noktada Fransa açısından yani bizler akademisyenleriz, okuyoruz, çiziyoruz. Anladığımız şey şu oluyor. Fransa her ne kadar hükümetle işbirliği yapıyor olamasa da şu an Mali'de,
Bunların karşısında yer alan gruplarla iddialar gösteriyor ki bir anlamda işbirliği geliştirme kapasitesinin olduğu bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Az önce söylemiştim, Katiye'ye bu kadar yoğun, organize bir saldırıyı yapmak bir anlamda da istihbarat gerektiren bir süreci aslında doğuruyor. Ve buradaki istihbaratın da özellikle açık kaynaklarda gördüğümüz üzere Batı tarafından sağlandığına yönelik çeşitli iddialar var. Ve burada aslında Rusya'nın, ABD'nin ki ABD'nin son dönemde Mali ile işbirliği çabalarının özellikle terörle mücadele kapsamında yoğun olduğunu duyuyoruz. Yani ABD Mali ile işbirliği yapmaya yönelik bir arayış içerisinde. Yani buna da istekliler benim anlayabildiğim kadarıyla. Ama Mali hükümetinin burada belki Ruslardan kaynaklı veya belki başka sebeplerden kaynaklı Batı'ya bir güvensizliği var. Çünkü uzun yıllar zaten Batılı aktörler bu coğrafyadaydı. Terörle mücadele konusunda yapabilecekleri çok şey vardı. Yereldeki biz aktörlerle görüştüğümüzde Batı bugüne kadar elindeki olan imkanı kullanmadı. Bugünden sonra mı kullanacak diye hala şüphelerinin olduğunu da duyuyoruz. Dolayısıyla tabii Ruslar burada ne kadar güvenlik sağladı diyecek bir Ruslara soru. güveniyorlar mı artık? Yani şöyle bakalım, savunma bakanınızı terör örgütü gelip öldürüyor. Ruslar burada ne kadar başarılı oldu ya da sadece Kati'de değil, Bamako'da ablukayı ne kadar kırabiliyorlar? Bunları tartışmak gerekiyor. Yani Ruslar Fransa'nın yapamadığını mı yaptı? ABD'nin yapamadığını mı yaptı? Aslında baktığımız zaman herkesin başarısız olduğu bir durum var. Coğrafya çok büyük. Burada herhangi bir şekilde bunları meşrulaştırmaya yönelik bir durum da söz konusu değil. Ama baktığımız zaman gerçekten bölgedeki istikrara katkı sağlayabilecek unsurlar aslında Türkiye'nin Somali'de nasıl hem ordu yetiştirmiş olduğu hem hava üstünlüğünü sağlamış olduğu bir gerçek ve burada sadece işte dronlar değil, atak helikopterleri olsun, F-16'ların son dönemde sahada varlık göstermesi olsun. Bunlar her ne kadar özellikle F-16'lar savaş alanında kullanılmıyor olsa da ciddi anlamda şu ana kadar terör örgütünün üzerinde yoğun bir psikolojik baskı oluşturduğunu görüyoruz. Yani sabah uyandığınız zaman bir F-16'nın sesiyle uyandığınızı düşünün. Terör örgütüsünüz ve herhangi bir şey yapabileceğiniz bir kapasiteniz yok. Dolayısıyla saldırı yaparken iki kez düşünürsünüz. İşte buradaki modelin yarın Nijer'de olmayacağı ne malum. Buradaki modelin Mali'de özellikle hükümetin işbirliğini daha fazla arttırma ihtimali söz konusu olursa, sadece bir senaryo üzerinden konuşacak olursak, burada terör örgütlerinin aslında etki alanlarını sınırlandırma konusunda yoğun bir durum ortaya çıkaracağını unutmamamız lazım. Dolayısıyla burada önümüzdeki süreçte burada dediğim gibi Mali'nin özellikle Batı dünyasını kendi ülkesini istikrarsızlaştırmaya yönelik çeşitli söylemler, argümanlar oluşturması söz konusu olursa bu benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Ve bu sürecin ötesinde artık Cınım'ın da eylemleriyle beraber söylemlerinin de farklılaşmaya başladığını, El-Kaide'nin söylemlerinden biraz daha ayrışmaya başladığını da görmek gerekiyor. Çünkü vatanseverlik kavramı kullanılıyor. Bununla beraber Mali hükümetine terörist diktatörlük ifadesini kullanan bir örgütten bahsediyoruz. Biraz da Suriye gibi yerelleşme vurgusu mu yapılıyor? Yani bunlar bence biraz romantize edilen kavramlar. İşte Afganistan örneğini çok fazla, işte bunu Somali'de de kullandılar. Bugün işte Mali'de de ilk günlerde herkes heyecanla çeşitli açıklamalar yaptı. Acaba Afganistan'da olan Mali'de mi olacak? Yani şahsi görüşüm benim açıkçası Mali'yi Cınım'ın kontrol edebilecek bir kapasitesinin ötesinde isteği var mı acaba? Ben bunun olduğunu düşünmüyorum. Ve burada niyet ve yetenek aslında önemli bir kavramsallaştırma olur belki. Niyet, yetenek uyuşumu diyebiliriz ya da uyumu diyebiliriz. Şimdi burada Cınım'ın var mı böyle bir yeteneği? Niyeti var mı? Baktığımız zaman niyeti olduğunu göremiyoruz. Çünkü bütün devleti farklı coğrafyalardaki etnik yapıları kontrol edebilmesinin ötesinde burada kabul görebilecek bir yönetişim izleyebileceği söz konusu mu? Elinde bu kadar insan kaynağı var mı? Ve bununla beraber devlet yönetebilme yetenekleri söz konusu mu? Ya da orduyu kurup bu ordunun içerisinde düzenli bir şekilde hareket edebilme veya bir noktada kurmay zekasının gerçekten olup olmadığını tartışmak gerekiyor. Çünkü yani niyetinizle yeteneğinizin uyuşmadığı durumlarda bütün ülkeyi kontrol etmeniz zaten sürdürülebilir bir durum ortaya çıkarmayacak. Yani Batı bugüne kadar Afrika'da şiddet üzerine var oldu. Varlığını öyle sürdürdü yani. Şimdi Rusya'dan da benzerini görüyoruz. Yani bence çok kolay çözülecek meseleler değil yani. Ya tabii ki Salih, yani bu şiddetle çözülemeyen bir mesele, uzun yıllardır devam eden bir mesele. Ama gördüğümüz üzere diyaloğun çok yoğun bir şekilde gerçekten iyi niyetli yapılmış olması gerekiyor. Söylemsel olarak diyalog kavramını kullanmanız yetmiyor ve son olarak belki yine dediğim gibi ifade etmemiz gereken husus, Nijer'de bozum yönetimi vardı bundan önceki dönemde, Çene öncesinde. Şimdi Nijer'in kuzeyi Tuareg. Ve Bozum'da Tuareg etnisitesine sahip olan bir aktör.
Ve burada nasıl FLA var, Nijer'de de FAL adında bir aktör aslında buradaki Tuareglerin oluşturduğu yapı. Şimdi FAL ile FLA geçtiğimiz dönemde yakın zamanda görüştüler. Ve burada bu toplantı sonrasında yani birleşme olmasa da bir ittifak, işbirliği yapabilme çağrısında da bulundular. Yani dolayısıyla bu anlamda genel çerçeveye baktığımızda bozumu tekrardan iktidara getirmek isteyen bir Nijer. Burada Cinim üzerinden, FLA üzerinden Goita'yı göndermek isteyen bir yine işbirliği yapısı söz konusu. Yani Batı'nın argümanlarını destekleyen bir hikayenin oluşturulmaya yönelik ilk adımlarını belki ya da ortada atılmış adımlarını görüyoruz diyebilirim Mali'de. Katkılarınız için teşekkür ederiz hocam. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Görüşmek üzere.